Arkadaşlar herkese merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu videoyu boyut davetleri hakkında bilgi vermek için çekiyorum. Bildiğiniz üzere boyut davetlerine başladık. Bu boyut davetleri kendiyle beraber birçok soruyu da getirdi. Hemen hemen bugün 4. video oldu boyut davetlerine geçtiğimiz. Boyut davetlerine geçtiğimiz an yaptığımız hareketleri, kameranın karşısındaki hareketleri kendim izledim. Kendim izledim ve o kadar güldüm ki yani hareketler o kadar komik, o kadar saçma geliyor ki şöyle bizi tanımayan, bizim aileden olmayan, bizi bilmeyen, bizi tanımayan, boyut davetlerle hiçbir ilgisi olmayan kişiler olursa, ilk defa bu videoları da görürse gerçekten çok güler. Bunlar delirmiş, bunlar kafayı sıyırmış derler. Zaten havas ilmiyle ilgilenen insanlar da bir nevi deli gibi görülüyor. Yani daha doğrusu birçok insan havas ilmiyle yani bu boyutlarla ilgilenen kişileri kafayı sıyırmış, delirmiş gibi görüyor. Boyut davetlerinde şöyle bir şey var. Boyut davetlerine devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Boyut davetlerinde şu an görüntü göremiyoruz. Görüntüyü görmemiz için teknolojiyi geliştirmem lazım. Benim biraz daha şifrelerle, biraz daha teknolojiyle ilgili çalışma yapmam lazım. Size şöyle bir sürpriz verebilirim. Boyut davetlerinde sesi yakalayabildim. Şöyle bizim en son çektiğimiz videoda, boyut davetlerindeki videoda biz bir yaratığın üstüne atladık. Ben atladım, daha doğrusu yakaladım yaratığı. Eşref abiyle beraber üstüne çöktük. O yaratık eridi. Şuna bak, şuna bak. Tut. Gel abi, gel. Tut. Kıvranıyor. Abi bu sana saldırdı ha. Saldırdı sana. Bak eriyor. Bak eriyor. Bu da gitti. Abi bunlar sana saldırıyor. Her yerim simsiyah oldu. Yaratık dediğim şöyle tüylü, postlu böyle tüylü, dişli, dişleri, domuz dişleri gibi, elinde mızrak, tırnakları uzun uzun böyle bir yaratıktı. Bu yaratık üzerine çöktüğümüz an erimeye başladı. O yaratıkta biz ses duymadık. Tamam, homurdanma, hırıldanma duyuyorduk o sırada. Kamera duymuyordu. İkinci sefer videodaki ikinci atladığımız zaman yaratıktan çığlık sesleri geldi. Yani yaratıktan böyle bağırma, domuz sesi gibi, bir çığlık gibi böyle bir değişik bir sesler vermeye başladı. Onu da kamera çekmiş. Şimdi kamera çektiği için ben cihazdan hangi frekansta olduğunu araştırarak buldum. Sesin çıktığı frekanstan, desibellen ölçerek frekansını bulduktan sonra bütün ayarları 32 kanalı da bozdum, 32 kanalı da o frekansa getirdim. Bu ne demek oluyor? Bu şöyle: biz bir dahaki seferde ben veya Eşref abi, ben de girersem, Eşref abi de girerse oradaki ortam seslerini dinleme şansımız olacak. Tabii bu bir deneme olacak. İlk davetimizde bu denemeyi yapacağız ve denemeyi yaptıktan sonra oranın ortam seslerini duyacağız. Belki bizim orada konuştuğumuz, mesela Aroha'nın sarayına girdik. Aroha'nın sarayında vezir geldi. Vezir geldi, vezirle konuştum ben. Bu vezirle konuştuğumuzun seslerin hiçbiri girmemiş cihaza. Çünkü neden? Frekanslar farklı. Frekanslar farklı yeri ölçtüğü için sesler girmiyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela telsizin 52 tane kanalı vardır. Telsizin kanalını mesela işte 55. kanaldasınız. Siz 54. kanalı duyamazsınız. Ya da 1. kanaldasınız, 2. kanalı duyamazsınız. Bu şekilde olan, onlar da aslında kendi aralarında boyutlar gibi. Yani bant aralıkları var, frekans aralıkları var. Bu frekans ve bant aralıklarıyla yakaladığımız yerleri kayıt altına alabiliyoruz. Benim tevafuk eseri yakaladığım o ses, o çığlık sesi bir şekilde girdi ve o girdiği frekansı yakaladım. Bütün 32 kanalı da o frekansa ayarladım. Ayarladım şöyle: 32 kanal hepsi aynı frekansta değil. Frekanslar şu şekilde ayarlanıyor. 32 kanalın mesela atıyorum frekans kaçta? 9'da. 9'da diğer frekans 10'da oluyor. Bir sonraki frekans 8'de oluyor. Bir sonraki frekans 11'de oluyor. Ondan sonraki frekans 7'de oluyor. Yani bu böyle 32 kanal bitene kadar yayılıyor. Yani şöyle düşünün. Merkezden bir ses geliyor. Siz hem orayı çekiyorsunuz hem de kenarlarını çekiyorsunuz. Bütün frekansları dinlemiş oluyorsunuz. Yani bu şekilde o ortamdaki seslerin farklı frekansı da olursa, o seslere yakın veya o frekanslara yakın sesler olursa onları da çekeceğiz. Yani bizim şu anki ilk başarımız ses frekanslarıyla başladı. Ses frekanslarını almaya başladığımız için görüntüyü de almamız çok yakındır.
Boyut davetlerini ben kendim izlediğimde size söyledim. Kendim çok güldüm. Eşref abiye de güldüm. Kendi halime de güldüm. Çünkü yani bana çok gıcık geldi hareketlerim, oradaki şeylerim. Ama şöyle bir şey düşünün. Gerçek bir şey yaptığınız zaman mesela bir şeyle uğraşıyorsunuz. O uğraştığınız şey elinizde olmadığını düşünün. Yaptığınız hareketler de aslında çok böyle saçmadır. Mesela bir şeyler kaldırıp indiriyorsunuz. O kaldırdığınız, indirdiğiniz şeyi gözünüzden silin. Yaptığınız hareketler saçmadır. Bir şey yakalıyorsunuz. Yakalar gibi yapın. Yani o da saçmadır. O hareketler. Bazı insanlar var bizi eleştiriyorlar. Yani videolarımızı eleştiriyorlar. İnsan gibi eleştirenlere hiçbir sözüm yok. İnanmayabilirsin. Bu durumlar size komik gelebilir. Bu yaptığımız hareketler saçma gelebilir. Boyut davetlerine inanmayabilirsin. Ya da ne bileyim astral seyahate inanmayabilirsin. Ama izleme kardeşim. YouTube'dur değil mi bu? Bu bir YouTube videosudur. Yani istediğin zaman izlersin, istediğin zaman izlemezsin. Hatta hiç izlemezsen kapatırsın. Yani bu videoyu gösterme dersin, sana göstermez bir daha. Eleştirirken de terbiyeli ve efendi olan insanlara hiçbir şey demiyorum gerçekten. Boyut davetlerine devam edeceğiz. Dediğim gibi boyut davetlerinin içinde gezdiğimiz alanları, oradaki yaşadığımız atmosferi böyle kısa kısa videolarla size açıklama yapmaya devam edeceğim. Devamlı aklınıza gelenleri sorun. Bu kanalda size boyut davetleriyle ilgili veya diğer davetlerle ilgili açıklamalar ve yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekilde. Size bir bilgilendirme videosu olsun diye size bu videoyu çektim. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.